Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi, İran'ın bölgesel stratejisine köklü değişimlere yol açabilecek tarihi bir dönüm noktasıdır. İran uzun yıllar boyunca Suriye'yi Orta Doğu'daki stratejik merkez olarak kullandı. Bu videoda İran'ın Esad sonrası dönemdeki olası stratejik dönüşümünü Irak'tan Kafkasya'ya kadar analiz edeceğiz. İran'ın Kürt politikası, PKK ile ilişkileri, Alevi-Nusayri bağlantıları ve devrim muhafızlarının yeni politikalarını ele alacağız. Videoya geçmeden önce bu ve benzer içeriklerden haberdar olmak için bu videoyu beğenebilir, kanalımıza abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. GZT 10 başlıyor. Öncelikle şunu söyleyelim. Birçok kez GZT içeriklerinde de dile getirildiği üzere Esad yönetimi İran'ın Orta Doğu'daki stratejik nüfuzunun tam merkezine yer alıyordu. İranlı yetkililer Suriye'yi adeta İran'ın kendi topraklarından biri gibi görüyordu. Öyle ki devrim muhafızlarına yakınlığıyla bilinen ve 13 yıl DMO istihbaratını yönetmiş olan Hüseyin Tayyip'in abisi Mehdi Tayyip'in daha önce Suriye bizim 35. vilayetimizdir şeklindeki açıklaması da bunu net biçimde gösteriyor. Dolayısıyla Esad rejiminin çöküşü İran için sadece sıradan bir bölgesel yenilgi değil. Stratejik anlamda tam anlamıyla büyük bir felaket. Peki neden? Birincisi Suriye, İran için sadece müttefik değil, aynı zamanda Lübnan'daki Hizbullah'a ulaşmak için kritik bir köprü konumundaydı. Esad rejiminin düşmesi, İran'ın Lübnan'daki Hizbullah kara bağlantısının kopması anlamına geliyordu. Bu durumda İran'ın Hizbullah lojistik olarak besleme kabiliyeti ciddi anlamda zarar gördü. İkincisi, Esad sonrası dönemde İran'ın bölgesel çapta oluşturduğu direniş ekseni ya da Şii hilali olarak adlandırılan stratejisi ağır bir darbe aldı. İran için Irak, Suriye, Lübnan ve Yemen gibi ülkelerdeki müttefik gruplarla kurduğu güçlü bağlantılar İsrail ve ABD'ye karşı bir denge unsuru oluşturuyordu. Suriye'nin denklemden çıkması bu zinciri kırarak İran'ın Orta Doğu'daki manevra alanını ciddi anlamda daralttı. Üçüncüsü, Esad rejiminin çöküşü İran'ın bölgedeki diğer rakiplerinin özellikle İsrail, ABD, Türkiye ve Körfez ülkelerinin daha fazla alan kazanması anlamına gelmekte. Bu yeni denkleme uyum sağlamak için İran'ın dış politikasını, güvenlik stratejisini ve askeri doktrini yeniden şekillendirmesi kaçınılmaz oldu. Şu anda da bunun üzerine çalışıyorlar. Sonuç olarak Suriye'deki Esad rejiminin düşüşü, İran'ın bölgesel politikasına dramatik değişimlere neden olan tarihi bir dönüm noktası. İran bu noktadan sonra ya bölgesel stratejisini yeniden yapılandırmak zorunda kalacak ya da bölgedeki nüfuzunu yavaş yavaş kaybedecek. Bu süreçte İran'ın ne tür hamleler yapabileceğini anlamak için diğer başlıklara da bir göz atalım. İran'ın Orta Doğu'daki en kritik müttefiki olan Hizbullah, Esad rejiminin düşmesinden en ağır şekilde etkilenen aktörlerden biri durumunda. Hizbullah yıllardır İran'dan aldığı silah, mühimmat ve maddi desteği büyük ölçüde Suriye üzerinden sağlıyordu. Bu kritik lojistik koridor Esad rejiminin düşmesiyle tamamen kopmuş durumda. Peki böyle bir durumda İran-Hizbullah ilişkileri ne yönde değişir? İlk olarak İran, Lübnan'a yönelik sevkiyatlarında ciddi bir zorluk yaşıyor. Karayolu tamamen kapanmış durumda. Hava ve deniz yolları ise İsrail'in gözetimi altında. Nitekim geçtiğimiz günlerde Lübnan havalimanına inmeye çalışan İranlı sivil uçakların inişinin engellenmesi büyük bir tepkiye sebep olmuştu. Ancak bu durum mevcut Lübnan hükümetinin pozisyonu hakkında net bir bilgi veriyor. Dolayısıyla İran artık Hizbullah'a eskisi gibi ulaşamıyor. İkinci olarak lojistik sorunlar Hizbullah'ın askeri kapasitesini ve caydırıcılığını zayıflatmış durumda. Son dönemde Hizbullah'ın İsrail ile girdiği çatışmalarda ağır kayıplar yaşadığı düşünüldüğünde yeni dönemde örgütün askeri gücü daha da sınırlı kalıyor. Bu durum Lübnan iç siyasetinde de dengelerin yeniden şekillenmesine neden olabilir. Bugün değilse bile orta vadede Körfez ve Batı destekli siyasi aktörlerin Lübnan'daki etkisi Hizbullah'ın güç kaybetmesiyle birlikte artabilir. Üçüncü olarak Hizbullah içindeki liderlik tartışmaları ve olası bölünmeler İran için yeni sorunlar yaratabilir. İran örgüt içinde sadık unsurları koruyup güçlendirmeye çalışırken Lübnan Şiileri arasında da farklı siyasi çizgiler ortaya çıkabilir. Bu da İran'ın Lübnan üzerindeki doğrudan etkisini zorlaştıran bir faktör olacaktır. İran için Esad yönetiminin sona ermesi bölgedeki dengeleri Yemen eksenine doğru kaydırabilir. Ne var ki Husiler itikadi olarak da İran'la tamamen uyuşan bir grup olmadığı gibi Husiler içinde son yaşananlardan sonra İran'ı kaybeden bir at olarak gören ciddi yapılar var. Dolayısıyla İran'a %100 bağlılık ve güven durumu yok. Ancak İran yine de ortaya koymak istediği deniz stratejileriyle birlikte buraya daha çok ağırlık vermek isteyebilir. Başka bir deyişle Husilerin İran için stratejik rolü daha geniş bir bölgesel seviyeye taşınabilir. İran, Husilerin İsrail yönelik saldırılar düzenleyebileceği yeni bir cephe açarak İsrail karşısında caydırıcılığın koruma çabası içine girebilir. Ancak az önce de belirttiğim üzere Husilerin bu konuda ne kadar istekli olacağı ciddi bir soru işareti. Son yıllarda Husilerin İsrail'e yönelik drone ve füze saldırıları önemli olsa da bu saldırılar sadece İran istediği için gerçekleşmemiş, Gazze'de yaşananlara bir tepki olarak da doğmuştu. Yine de iki taraf arasındaki işbirliğinin boyutu hala daha yadsınamaz bir seviyede. PKK'nın silah bırakma yoluna girmesi ve Suriye'de SDG ile yeni yönetim arasındaki anlaşma İran açısından kullanılabilir en önemli terör grubunun da oyun dışı kalmasına sebep oldu. Eğer bütün bu uzlaşma süreci başarıyla tamamlanırsa İran alanı daha da daralacaktır.
Esad devrilmeden önce iki taraf arasında ciddi bir işbirliği zemini vardı. Ancak az önce de belirttiğim gibi İran'ın kaybeden taraf olarak görünüyor olması bölgedeki bütün grupları İran'a karşı bir mesafeye yöneltiyor. YPG ve PKK da bundan ayrı değil. Burada İran'ın yapabileceği en olası hamle PKK içinden silah bırakmak istemeyecek ve ideolojik olarak ayrışacak grupları himaye etmek olacaktır ki bu da pek sürdürülebilir bir strateji olmayacaktır. Esad düştüğünden beri İranlıların en çok dikkat kesildiği konu Türkiye'nin Kafkasya'da artan ağırlığı oldu. İran basınında Türkiye'nin bu konudaki ağırlığını arttırmaması ve önünün kesilmesi gerektiğine yönelik çok sayıda analiz ve içerik yayınlandı. Bugün gelinen noktada İran Türkleri ile Türkiye Türklerini ayrıştıracak söylemlerle bir konsolidasyona gidildiğini görüyoruz. Azerbaycan Türkleri ve İran içindeki Türkler çaldıran ve mezhep vurguları üzerinden neo-Safavici bir yaklaşımla İran kimliğine bağlanmaya çalışılıyor. Mesut Pezeşkian'ın ön plana çıkarılmasında dahi bu stratejinin izi olduğunu söyleyen çokça analiz mevcut. Dolayısıyla ileride Azerbaycan devletine ve hükümetine saldıran ve onu dinsizlikle ve kimliksizlikle suçlayan söylemlerin arttığını görebiliriz. Ancak bunu bir denge içerisinde yürütmeye çalışacaklardır. Esad rejimi döneminde Nusayriler halihazırda ciddi anlamda silah depolamışlardı. DAEŞ'in saldırıları döneminde ise olası tersliklere karşı çeşitli direniş planları mevcuttu. Nitekim rejim düştükten sonra çok sayıda eski komutan direniş göstereceğini ilan eden videolar paylaştı ve halkı dağlara direnişe davet etti. İran açısından ise Nusayrilerin İranlıları çok sevdiğini ve gönülden bağlı olduğunu söylemek güç. Zaten Esad düşmeden hemen önce Esad ile İran yönetimi arasında örtük bir kriz de mevcuttu. Ancak direniş noktasında İran'dan siyasi ve mümkünse askeri destek görmek isteyecekleri açık. Ne var ki merkezi hükümetin otoritesi altında bu örgütlenmeler kolay olmayacaktır. Son kalkışma hareketini İran propaganda aracı haline getirdi ve kendisine buradan bir alan açma çabasına girişti. Olayların başladığı günden bu yana hemen her gün Suriye'deki Nusayrilerin yaşadığı katliamları anlatan haberler, analizler ve köşe yazıları yayınlanıyor. Birçok asılsız iddia bugün İran basına dolaşım halinde. Özetle belirtecek olursam İran'ın Suriye konusundaki en büyük umudu ülkede doğacak yeni bir kaos. İran kendisine yönelik tehdidin farkında ve bu tehdidi ciddiye alıyor. Bu sebeple İranlılar oldukça yumuşak ve esnek bir diplomasi izliyorlar. Bu noktada özellikle Körfez ülkelerinin desteğini arıyorlar. Çin'in Suudi Arabistan ile İran arasındaki ilişkileri düzeltme yönünde koyduğu ağırlık İran için önemli bir nokta olsa da yeterli değil. Öte yandan koca bir dev olarak karşı kıyılarında olan ve İran'ı bir tehdit olarak gören Körfez ülkeleri içindeki bazı gruplar İran'ın parçalanması gerektiğini düşünüyorlar. Ancak resmi manada böyle bir duruş ve söylem olmadığı gibi özellikle Batı ile arabuluculuk noktasında Körfez ülkeleriyle İran arasında yoğun bir diplomasi trafiği görülüyor. Sonuç olarak İran bu süreç boyunca Körfez'le düzenli olarak görüşmeler gerçekleştiriyor ve tehdit yaratacak adımlardan özenli bir şekilde kaçınıyor. İran, Suriye'deki rejim değişiminden bile önce ABD ve Batı'ya karşı esnek bir politika izlemeye başlamıştı. Savaş istemediklerini, anlaşmak istediklerini, nükleer silah gibi bir niyetlerinin olmadığı mesajlarını hem gizli hem de açık olarak hep verdiler. İran özellikle ABD yönetimiyle oturup anlaşmak istiyor. Ancak İsrail yönetimi 2015 anlaşmasında da olduğu gibi bugün de İran'a yönelik her türlü yumuşaklığı bir taviz olarak görüyor. İsrail hükümeti ve Netanyahu İran'ı varoluşsal bir tehdit olarak değerlendiriyor ve tansiyonu düşürmeye yanaşmıyor. Dolayısıyla 2025 içinde İran-İsrail ilişkilerinde yeni kriz alanları görmemiz çok olası. Esad sonrası İran siyaseti için diyebileceğimiz en kestirme tabir total bir kaos. Devrim rehberi Hamenei, Suriye'nin gençleri vurgusuyla şu anki mevcut yönetime bir başkaldırı olacağını sürekli olarak vurgulasa da İran içerisinden milyarlarca dolar yatırımın heba olmasını ve yenilgiyi sorgulayanların sayısı hiç de az değil. Bu konuda daha önce GZT'de ayrı bir video hazırladık. Orada da bütün detaylarıyla anlattığım gibi İran iç siyaseti içinde bu konu zaten var olan duygusal kopuşları daha da derinleştirmiş durumda. Ancak DMO'nun ve Hamenei mutlak otoritesi sebebiyle bu tartışmalar henüz kapalı kapılar ardından yürüyor. Gazetelere ve kamuoyuna pek az yansıyor. Ama yansıyor. İran için Esad rejiminin çöküşü sadece stratejik değil, aynı zamanda ideolojik bir yenilgiyi de temsil ediyor. Hemen herkesin bildiği üzere İran'ın bölgesel politikalarının merkezinde direniş ekseni olarak ifade edilen İsrail'e ve Batı'ya karşı bölgesel vekil güçlerle yürütülen mücadele yer alıyor. Suriye bu eksenin temel taşıydı ve Esad rejiminin yıkılması İran'ın bölgedeki ideolojik anlatısını ciddi anlamda zedelemiş durumda. İranlı siyasi elitler bu yenilginin ardında uluslararası bir komplo arayışındalar. Türkiye'yi ise arkadan vurmakla suçluyorlar. Diğer taraftan direniş ekseni konusunda ise direniş bir fikirdir, fikirler yenilmez diye açıklamalar yapıyorlar. Meddahlar çeşitli törenlerde İran'ın sahadaki yenilgisini Çaldıran'da Şah İsmail'in, Kerbela'da Hazreti Hüseyin'in yenilgisiyle özdeşleştiren şiirler okuyorlar. Duruşun altını çiziyorlar ve devrimci duruşun süreceğini vurguluyorlar.
Özetle İran için Suriye'nin kaybı birçok konuda sembolik bir önem arz ediyor. Bugün geldiğimiz noktada ise bu kaybın sonuçları gözle görülür bir hal almış durumda. Bu ve benzeri videolarda haberdar olmak için bu videoyu beğenebilir, kanalımıza abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Desteğiniz bizler için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İran'ın Kürt politikası, PKK ile ilişkileri, Alevi-Nusayri bağlantıları ve devrim muhafızlarının yeni politikalarını ele alacağız. Bu ve benzer içeriklerden haberdar olmak için bu videoyu beğenebilir, kanalımıza abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz.